Onlar hürriyet, müsavat, adalet diye bağırarak geldiler. İstibdat yıkılıyor dediler. 33 yıl boyunca devleti bir arada tutan, o yıldızdaki baykuş dedikleri Hakan'ı devirdiklerinde her şeyin düzeleceğini sandılar. Fakat Abdülhamit Han'ın gidişiyle başlayan fırtına kısa sürede kasırgaya dönüştü. Trablusgarp gitti, Balkanlar gitti, Cihan Harbi kapıya dayandı. Ve işte o zaman o büyük gürültünün ardından gelen derin sessizlikte vicdanların çığlığı duyulmaya başlandı. Onlar devrin en keskin kalemleriydi. Abdülhamit Han'a karşı en ağır sözleri söyleyen, halkı ona karşı kışkırtan aydınlardı. Ancak felaketler sökün edince mürekkep yerini gözyaşına bıraktı. Bu pişmanlık kervanının en başında bir zamanlar İttihatçıların ateşli savunucusu olan Rıza Tevfik Bölükbaşı geliyordu. Daha 31 Mart vakası yaşanmadan evvel o ve Jön Türkler başta İngiliz sefiri olmak üzere Fransız ve İtalyan elçileri tarafından teşvik ve yardım görmüşlerdi. Onlar en tehlikeli hasımların yani dış mihrakların fikir muameletini ve desteğini alarak sultana karşı cephe açmışlardı. Bu dış desteği arkasına alan Rıza Tevfik 31 Mart vakasının gizli tertipçilerinden biri oldu. O günlerde Selim Sırrı Tarcan ile beraber İstanbul sokaklarında "Yaşasın hürriyet" nutukları atarak halkı galeyana getiriyordu. Dahası kaynaklar onun Siyonistlerin amaçlarına ulaşması için aylarca, yıllarca konferanslar verdiğini ve bu hareketiyle Siyonistleri methettiğini de kaydetmektedir. İşte bu yıkımı hazırlayan ve uluslararası fesatla işbirliği yapan adam, Balkanlar elden gidip memleketin çorbası soğuyunca vicdanının prangasına takıldı. Sloganın mürekkebi kuruyunca o büyük ihanetin acısıyla diz çöktü. O sadece bir şiir yazmadı, bir millet adına tarihle hesaplaştı ve o Yüce Hakan'ın maneviyatından af diledi. Neredesin şevketli Sultanahmet Han? Feryadın varır mı barigahına? Ölüm uykusundan bir lahza uyan, şu nankör milletin bak günahına. Bizdik utanmadan iftira atan, asrın en siyasi padişahına. Padişah hem zalim hem deli dedik, ihtilale kıyam etmeli dedik. Şeytan ne dediyse biz beli dedik, çalıştık fitnenin intibahına. Rıza Tevfik yalnız değildi. Süleyman Nazif, o da Abdülhamit Han'dan sonra gelenlerin ülkeyi nasıl bir uçuruma sürüklediğini gördüğünde o meşhur istibdat günlerini mumla arar olmuştu. Yaşadıkları perişanlık o boyuttaydı ki acılarını feryat dahi edemiyorlardı. Ve Süleyman Nazif o tarihi itirafı yaptı. Hasret olduk eski istibdada biz. Evet, istibdat dedikleri o düzeni anarşi ve yokluk içinde kavrulurken hasretle anar olmuşlardı. Ve milli şairimiz Mehmet Akif, bir zamanlar öfkesi kaleminden taşan, Abdülhamit Han için her hifin sofrada şampanyası hala ayran, bari 20. asırdan sıkılır artık hayvan, gölgesinden bile korkup bağıran bir ödlek, 33 yıl bizi korkuttu şeriat diyerek. Kafes ardında hanımlar gibi saklıydı Hamit, koca Şevketli. Hakikat bunu etmezdi Mümit. Belki 40-50 bin askerle sarılmış Yıldız, o silahşörler, o alfesli herifler sayısız. Ah o Yıldız'daki baykuş ölü vermezse eğer, akibet çok kötü. Sonraki idarelerin basiretsizliğini, liyakatsizliğini ve ülkeyi sürükledikleri felaketleri görünce o da pişmanlığını dile getirdiği satırları yazdığı iddia edilse de aslında pişman olmadığını söyleyenlerin sayısı çok daha fazladır. Abdülhamit Han'ı tahttan indirenler yani İttihat ve Terakki'nin lider kadrosu. Onlar devleti yönetmenin sadece hürriyet diye bağırmaktan ibaret olmadığını çok acı bir şekilde öğrendiler. Devletin hazinesi boşalmış, ordusu siyasete bulaşmış, sınırlar yol geçen hanına dönmüştü. Ve kaderin cilvesine bakın ki dün tahttan indirdikleri, Selanik'e sürgüne gönderdikleri o mahlul padişahın fikrine, tecrübesine muhtaç kaldılar. Çıkmaz sokağa girdiklerinde gizlice ona akıl danıştılar. İttihatçıların en şahin isimlerinden Doktor Nazım, padişahın yaklaşan felaketler ve dünya siyaseti hakkındaki öngörülerini dinlediğinde şaşkınlığını ve öfkesini gizleyememişti. Sultan, olayları öyle bir berraklıkla analiz ediyor, dertlerin şifası için öyle reçeteler sunuyordu ki, Doktor Nazım bu siyasi deha karşısında ezilmiş ve şöyle demişti: "Vallahi şu adamı boğacağım geliyor. Hepimiz bir araya gelsek onun anlattığı mükemmelliyette meseleleri kavrayamayacağız." Bu bir düşmanın, rakibinin büyüklüğü karşısında duyduğu çaresizliğin itirafıydı. Yine dönemin Maliye Nazırı Cavit Bey, sultanın tavsiyelerini dinledikten sonra hakkı teslim etmek zorunda kalmıştı. Padişahın söylediklerinde hakikat hissesi hatadan çok daha fazladır. Onlar yıktıkları şeyin büyüklüğünü ancak altında kaldıklarında anlamışlardı. Ama belki de en dokunaklı pişmanlık hikayesi Selanik sürgününde yaşandı. Ali Fethi Bey yani Fethi Okyar, İttihatçılar onu devrik padişahın başına muhafız yani bir nevi gardiyan olarak dikmişlerdi. Genç, ateşli ve padişaha ön yargılı bir subaydı. Ancak Alatini Köşkü'nün o hüzünlü duvarları arasında Abdülhamit Han'ı yakından tanıdıkça ön yargıları birer birer eridi, karşısında bir zalim değil,
Vatanını seven, tecrübeli, nazik ve derin bir devlet adamı buldu. Fethi Bey, padişahın anlattıklarını dinledikçe, onun tecrübelerinden süzülen fikirleri öğrendikçe hayranlığı arttı. Ve sonunda vicdanı bu görevi daha fazla kaldırmadı. Görevinden ayrılırken söylediği şu sözler bir hakkın teslimiydi. Bu görev bana çok ağır geliyor. Aldığım emirlere göre hareket etmek vicdanımın müsaade etmediği bir durumdur. Gardiyanını bile hayran bırakan bir şahsiyet. Abdülhamit Han, sürgünde bile sadece duruşuyla düşmanlarını dost, muhafızlarını hayran bırakıyordu. Ve tarih 10 Şubat 1918. Beylerbeyi Sarayı'nda bir devir sessizce kapandı. Abdülhamit Han fani dünyaya veda etti. Ama asıl kıyamet onun cenazesinde koptu. İstanbul halkı onu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. O gün sokaklara dökülenler sadece bir padişah değil, kaybedilen bir babayı uğurluyorlardı. Savaşın, yokluğun ve kıtlığın pençesindeki halk, Abdülhamit dönemindeki o bolluk ve huzur günlerini hatırlıyordu. Cenaze geçerken kalabalığın arasından fırlayan kadınların feryatları aslında tüm milletin ortak hissiyatıydı. Bir kadın hıçkırıklar içinde şöyle bağırıyordu: "Bize ekmeği 10 paraya yediren, kümürün okkasını 5 paraya aldıran padişahım, bizi bırakıp nereye gidiyorsun?" Bu çığlık sadece ekonomik bir serzeniş değildi. Bu çığlık güvenin, huzurun ve devletin heybetinin Abdülhamit Han'la birlikte gittiğini gören bir milletin çaresizliğiydi. Rıza Tevfik'in dediği gibi, "Divane sen değil, meğer bizmişiz." Tarih Abdülhamit Han'ı haklı çıkardı. Ama bu haklılık ne giden toprakları geri getirdi ne de sönen ocakları yaktı. Geriye sadece ders alınması gereken büyük bir hüzün ve nesiller boyu sürecek bir ah kaldı. Abdülhamit Han vazifesini yapmış bir insanın huzuruyla gitti. Onu anlamayanlarsa tarihin ve vicdanın mahkemesinde o büyük pişmanlıkla baş başa kaldılar.